Benim ayırdıklarımdan ay geçen harika bir kayıt buldum ya. Rita Ora. Respect söylüyor. Aretha Franklin cover. Böyle bir şey yok. Çok güzel. Ben Rita Ora'yı daha önce neyle izledim? Blackpink grubuyla yürüme challenge yaparken izlemiştim yıllar önce. Fakat gerçekten çok iyi bir şarkıcı. Şu ortamda siz sahnede olsanız ne hissedersiniz? Heyecanlanır mısınız? Ha? Ne kadar heyecanlanırsınız? Şu görüntüye bir bakın şöyle şu anda. Karşınızda böyle 3 katlı bir salonda seyirciler oturuyor. En öndekilere bakın. Sizin gözünüzün içine bakıyor. Bayağı da karşı taraf karanlık değil ha. Hani bazen sahne ışıldar, karşı taraf kapkaranlıktır, görmez şarkıcı. O belki rahatlık da verebilir ama kimse, bariz herkesin gözünün içine bakıyor. Ne hissedersiniz? Panik atağım var diyen var. Süper. Tamamen duygusal bir ortam. Hem de nasıl? Nefes ayarlamaları tamam. Kafayı yerim. Heyecandan bayılırım. Harika. Heyecan yani değil mi? Panik. Bir de Rita Ora'ya bakalım. Vücut çok şeyi ele verir. Hadi gelin biraz inceleyelim vücudunu, davranışlarını. Nasıl duruyor? Bir uzaktan duruş var mı şöyle gösterdiği bir açı? Şöyle şu kadar uzaktan var. Bir kere inanılmaz rahat. Farkında mısınız? Bak. Rahat. Ya bazı şeylerde de hani Gürkan hep söylerim. Mesela konservatuar sınavına girersiniz veya normal hayatınızda önemli bir şeyi düşünün yani heyecanlandıracak bir şeyi. Mesela ben sınava girene kadar o kapının önünde böyle heyecanda eyvah ölürdüm var ya, böyle panik ataklarda, ama sınav yok. Kapıdayım yani. Abi o kapı açılır, içeri girerim, heyecanım biter. Bu benim karakterim. İçeri girdiğim anda, yani sahneye çıktığım anda heyecanım sıfıra iner. Ama kapıda ölürüm. Bayılacağım yani. Kapıda heyecandan bayılacağım. Elim ayağım tutmaz. Dönerim sürekli. Düşün. Hı hı. Abi içeri girdin. O hocaların karşısına geçerdim. Hiç heyecan yok. Makine buz gibi. Ve son derece yüksek konsantreyle. Benim hep sınavlarım çok yüksekti o nedenle. Hep 80, 90, 100. Hep doğru şeyler yapardım. Bazısı da tam tersidir. Dışarıda iyidir. Abi içeri bir girer. Eli ayağı tutmaz. Buz olur. Konsantresi dağılır. Ne dediğini algılayamaz. Hata yapma riski azalır. Ve genelde o tip insanlar dışarı ağlayarak çıkar. Çok ilginçtir yani. Böyle bir ağlamayla dışarı çıkar. Çünkü hayal etmediği bir şeydir. Abi Rita orada hangisi var sizce? Bir inceleyelim. Mizaç. Bazı şeyleri kaldı. Yani hani sahne mizacın var mı? Onu çocukluktan görebilirsiniz. Bir insanın sahnede ne kadar iyi sonuç verebileceğini bile anlarsınız, inanın. Dikkat edin çocuklar. Bakın gözleriyle her yere bakıyor, herkese bakıyor. Göz kaçırmıyor. Bakın. Bak nasıl tarıyor seyirciyi, görüyor musun? Ayağına bak, sallıyor. Heyecanlı olduğunu buradan anlıyoruz. Back vokaller giriyor ve üzerindeki yükü alıyorlar. Evet, yükü aldılar, gördünüz mü? Bir anda herkesin o odaklanması dağıldı. Tavana mı bakıyor sizce? Bence 3. kata bakıyor çocuklar şu anda. Bak. Görüyor musun seyirciye bakışını? Bak, biriyle göz göze geldi. Abi muhteşem değil mi ya? Bak, film en güzel anındasınız. Seyirciyle bakışmanın size yarattığı en güzel şey budur. Bazen çok alakasız şeyler de görürsünüz sahneden baktığınızda. Yani sizle hiç ilgilenmediklerini, kendi aralarında geyik yaptıklarını, birinin dışarı çıkmak istediğini görürsünüz. Ama bazısının size baktığını görürsünüz. Seninle beraber söylediğini görürsün. Arkadaşını görürsün. O kadar sıcak, birinin seninle böyle heyecanla söylemeye çalıştığını görürsün. Çok şeye şahit olursun. O nedenle şarkıcının sahnede seyirciyi izlemesi şarkıcıya müthiş bir özgüven katar ve o iletişim kurma, işte şarkıcıyı rahatlatan şey o. Eğer gözlerini kapatsa, hiç kimseyle iletişim kurmasa, kapansa içine, nefes alamaz. Belki de o panik atağın, seyirci karşısına çıktığınızda başınıza gelen şeyin sebebi bu. Anladınız mı? İçe kapanmak. Yani kabuğa çekilmek.
anne karnına geri dönmeye kadar varacak bir süreç o. Hakikaten tam tersi davranmak. Yani şu da değil, böyle milleti sorguç gibi karşısına geçmek değil ama böyle havaya girerken sakince bekleyip insanları aramak, bakmak, gözlerine bakmak, ki bariz aradığını gördük değil mi? Bir dakikadır arıyor milleti, birilerini arıyor. Bak bu sefer de sağ tarafa bakıyor. Arıyor yani, iletişim kurmaya çalışıyor. Şarkı söyleyecek birini arıyor. Kendi kendine söylemiyor. Güzel, hafif detoneli diyor ki hadi seyirci hep beraber hazır mıyız? Bak. Kollarım size açık. Şimdi hep beraber eğlenme zamanı. Ya inanın şunu bile açmak sahnede çok zordur. Yemin ediyorum size. Milletin karşısında, seyircinin karşısında şöyle bir açın kollarınızı da gösterin bakalım kendinize. Zor iş. O nedenle spor yapmak bir şarkıcı için çok iyidir ha. Açma germeler. Ya vücut buna alışkın olacak. Hayatı boyunca hiç bunları yapmamış birinden bir anda aç kollarını diyemezsin. Bakın ellerinin açıklığına bakın. Yani bu seyirciye açılmış bir şey. Seyirciyi sarıyor. Yani yarı böyle sarılma pozisyonunun öncesi gibi değil mi? Vay babacım hoş geldin ya. Ne haber, iyi misin? Allah gel gel gel. O havaya sokuyor sizi. Bakın. Hiç böyle bir şey yokken. Beraber. Zaten mikrofon tuttu falan. Tamam. Şimdi buradan sonra ateşleneceği belli. Neden? Mikrofondan bir diyafram desteği gelmesi gerekiyor. Yani bir yeri tutması, sıkması gerekecek vücuduyla o hareketleri yapması için. İzleyin. Bakın nasıl ilginç bir şey. Eli direkt diyaframına gitti bakın. Yani bilinçaltı çalışmaya başladı. Yapması gereken şeyleri ona söylüyor buraya çıkmak için. Bak dokundu diyaframa, gördünüz mü? Yeah. Ama bu bilinçli böyle hani buraya çıkarken o bir şey değil. Bu artık reflekse dönüşmüş. Binlerce çalışmayla. Çalışmak demek, bizde en yanlış anlaşılan şeyi söylüyorum. Çalışmak demek şu değildir arkadaşlar. Bir hocayı al karşına 6 gün bu çalışma değil ya. Bu çalışma değil. Bu sadece ısınma. Sürekli ısınma, belli egzersizlerde çalışma. Çalışmak demek sahnesiyle, orkestrasıyla, şarkının gidişatıyla, trafiğiyle her şeyi yemek demek. Defalarca aynı şeyleri yapıp ustalaşmaya çalışmak demek. Yani hiç şarkı söylemiyorsun, egzersiz yapıp duruyorsun. Yap abi. Sabahlar olmasın. 50 sene egzersiz yap. Hiçbir işe yaramaz. Filmin güzelliği, reali, parçanın üzerinde o bütün bilgileri geliştirmeye çalışmak. Tabii ki yardımcı olacak. Vokal koçun işte sadece işi o. Vokal koç orada devreye girip bak dikkat et. Hadi biraz buradan gel. Bir nefes, hatırlamıyor musun? Da 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 yukarı ver gibi şeylerde küçük formüller atacak veya bu böyle olmaz, bunu deneme gibi. Kusursuz ya. Dikkat edin. Elini kaldırıyor. Çıkabilir mi bu sese? Şimdi bu notta. Bir kolunuzu açarak yapın. Bir de yapmayın. Vücut desteği seslerde. Her zaman diyorum hareketsiz golü attı. Anladın? Düşe kalka geldi. Topu kaçırıyor gibi oldu ama plaseyi çok güzel yaptı. Müthiş bak. Yenmesi. Müthiş. Arkadaşlar, öğrencilerime de söylüyorum. Yüzünüze bakın. Ekranın karşısına geçin. Kendinizi sevin. Kendinizi sevmek demek böyle kendimi seviyorum demek değil. Öyle bir delilik değil. Hakikaten kendinize böyle özellikle gençlik yıllarında insan çok şey yapıyor ya. Aynanın karşısına, ay saçlarım hiç güzel değil ya. Öf, burnum ne kadar yamuk ya. Hep böyle bir kafayla gidiyoruz. Bir türlü kendini tam beğenmiyorsun. Fakat bundan sıyrılıp ya ben ne kadar güzel gülüyorum ya. Abi güzel gülüyorum. Ben keyifli bir insanım ya. Ben bunu yansıtmak istiyorum dediğiniz zaman işte o zaman bu hareketler çok kolay çıkıyor. Bakın. Müzikten aldığın zevki göstermek, gülümsemek
çok güzel. Sahnenin en güzel şeyi gülümsemek. Gülümsemeden sahne olmaz yani. Müthiş. Bayıldığım şey şu. Parça içinde detone oldu. Sesleri zaman zaman hafif hafif kaybetti. Ama özgüveninden, rahatlığından, gülümsemesinden hiçbir şey vermedi size. Thank you so much. Bir de böyle sempatik, sevimlilik falan. Thank you so much. Öyle bir hava yok. Hmm. Orkestrayı unutmuyor. Tam selamlayacaktı bence aslında, biliyor musun? Öyle gidiyordu. Zaten şurada bir selamı çakmış. Burada bir selamı çakıyor. İleri yürüyecek. Aha, orkestram var. Çok fazla kalmadı. Neden? Yani şu pozisyonda böyle kalabilirdi. Ama seyirciye arkanı dönmek çok kritik bir şeydir. Riskli bir şeydir yani. Devamlı böyle kalmak. Çok kısa bakın. Gösteriyor, kaçıyor. Çok sorry. Şuralarda bir yerde. Bak. Kaç saniye gördünüz değil mi? Hafif. Hafif. Çok az bir süre. Tık. Çok hızlı dönüyor. Dikkat edin. Çünkü kontağı müthiş bir kadın. Gerçekten Rita Ora'nın göz kontağı, seyirci kontağı müthiş. Bütün planını onun üzerine yapmış. Farklı. Peki, çok sevdim. Oh yeah.